Merhaba, İstanbul'dan yine güzel bir günden, güzel bir öğleden sonradan hepinizi sevgiyle karşılıyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz. Spark'la ve Spark yakın yayın ekibiyle birliktesiniz. Özür dilerim. Bugün ağzım dolaşıyor. Konuğumuzun heyecanından olabilir bu. Çok tatlı bir konuğumuz var bugün sizin için. Sevgili arkadaşlar, Spark çatışma sonrası bölgelerde dezavantajlı gruplara eğitim ve girişimcilik sağlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için uyguladığı yardım programının da bir parçası. Avrupa Birliği'nin desteğiyle Türkiye'de 6 üniversite içinde 700'den fazla geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerle Türk öğrencilere burs desteği sağlıyor Spark ve Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin Suriye'deki mülteci krizi münasebetiyle bugüne değin sağlamış olduğu destek 5,3 milyar euroyu geçmiş durumda. Bugün de yine Spark ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle aslında sizin karşınızdayız. Ve Hale Caneroğlu bugün diğer oturumlarda da olduğu gibi Avrupa Birliği tarafından burs desteği gören öğrencilerle buluşuyor. Şimdi biraz da konuğumuzdan bahsetmek istiyorum. Hale Caneroğlu Almanya'da doğdu. 9 yaşına kadar orada yaşadı ve 9 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yaptılar. Onu ilk olarak Avrupa Yakası adlı diziden tanıdık. Ve elbette sanatçı yönüyle, şarkıcılığıyla, şarkıcı müzisyen tarafıyla biliyoruz. Hale Caneroğlu çok başarılı olmasına rağmen mutlu olamadı. Bu nedenle de kendi içsel yolculuğuna çıktı ve mutlu olmanın yollarını ararken 700'den fazla, pardon çok özür dilerim, 700 saate yakın kişisel gelişim eğitimi aldı ve 2016 yılında da kendi kariyerini değiştirerek bu eğitimlerini bireylere aktarmaya başladı. Sen Değiş, Dünyan Değişsin organizasyonunun kurucusudur. Ve konuşmacı, eğitmen, yazar olarak da kariyerine devam etmektedir. Bugün bizimle mutluluğun öğrenilebilir olduğunu tartışacak ve bu felsefeyi kitlelere yaymasının hayat amacı olduğunu ifade ediyor Hale Caneroğlu. Konuşmasını hep birlikte dinleyeceğiz. Sonunda da yine sizlerden aldığımız soruları Hale Hanım yanıtlamaya çalışacak. Şimdi kendisine merhaba diyorum ve sözü Merhaba, ona bırakıyorum. Hoş geldiniz. merhaba Yasemin Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum güzel sunumunuz için. Sevgili gençler, sizinle bugün buluşma şansı bulduğum için çok mutluyum. Bunun için Spark'a ve Avrupa Birliği'ne içtenlikle teşekkür ediyorum. Şimdi yaşınız gereği, benim de üniversitede bir oğlum var, belki inanmayacaksınız ama yaşınız gereği belki birçoğunuz bu Avrupa Yakası dizisini bilmiyor olabilir. Avrupa Yakası dizisi çıktığı dönemde o kadar popülerdi ki size anlatamam. Ben mutlaka kafamda bir kas, böyle gözlüklerle dolaşırdım. Yolda çığlık kıyamet insanlar üstümüze koşardı. Siz hatırlarsınız Yasemin Hanım, Avrupa Yakası izlendiği günün ertesi günü sadece Avrupa Yakası konuşulurdu. Ben bu kadar popülerdim. Hala sevilen, sayılan ünlü bir ismim. O kadar popüler değilim ama o dönem Türkiye'nin en popüler ve en ünlü genç ekran yüzlerinden birisiydi. Bu benim hayatımın amacı ve hayaliydi. Buraya ulaşınca çok mutlu olacağımı zannediyordum. Ve ne oldu biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Hiç mutlu olamadım. Şimdi çok ilginç gelebilir. Birçok gence bir dizi oyuncusu olmak, ünlü olmak ve hani güzel bir maddi gelirinin olması çok çekici gelir. Bütün bunlara kavuştuğunda da çok mutlu olacağını zannedersin. Öyle değil mi? Ama ben bütün bunlara kavuştuğum halde mutlu olamadım ve hayat bana şunu öğretti. Başarı mutluluk getirmez. Size de öncelikle bunu söylemek istiyorum. Başarı mutluluk getirmez. Getirseydi Marilyn Monroe intihar etmezdi. Getirseydi ben Türkiye'nin en mutlu kadınlarından birisi olurdum. Benim sorunum yanlış hayalin peşinde koşmuştum. Yani beni mutlu edecek şey sevilen sayılan ünlü bir oyuncu olmak değilmiş. Bakın oyunculuğu sevdim, şarkıcılığı sevdim ama böyle ünlülüğün peşinde koşmak, bu hayal yanlış hayalmiş. Bu beni mutlu etmedi. Sonra döndüm kendime sorgulamaya başladım. Peki ben niye böyle bir hayalin peşinden koştum? Bakın ne çıktı altında.
Sevgili Yasemin Hanımcığım da bahsetti konuşmanın başında. Ben Almanya'da doğdum. 1974 yılında Almanya'da doğdum ve eğer 70'lerde, 80'lerde Almanya'da büyüdüyseniz çok ciddi bir ırkçılığa maruz kalırsınız. Ben ırkçılığa maruz kaldım, dışlandım. Sadece Türk olduğum için DNA'mdan dolayı dışlandım, ezildim, hor görüldüm. 9 yaşıma kadar bu böyle devam etti. Ondan sonra ailem bana dedi ki hadi kendi ülkemize dönüyoruz. Kendi ülkemize dönünce her şey çok güzel olacak. Çünkü biz Türk'üz. Türkiye'ye dönüyoruz. Herkes bize kucak açacak. Ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de bu sefer bana Almancı ve gurbetçi dediler. Ve ben yine dışlandım. Ve ben yine ezildim. Ve ben yine hor görüldüm. Yani ben hiçbir yere ait olamadım. Almanya'da Türk oldum. Türkiye'de Almanca ve gurbetçi oldum. Bu bende çok büyük bir eziklik duygusu yaşattı. Ve ilkokula, annem beni ilkokula sokmaya çalışıyor. Hatırlıyorum ilkokul 3'ü bitirdim geldiğimde. Okul müdürü beni almak istemiyor. Şunu fark ettim. Kabul görmemin tek bir yolu var, başarılı olmak. Ve 9 yaşındaki ufak bir kız çocuğuna şöyle bir kod yazıldı. Başarılı olursam kabul göreceğim ve değerliyim. Başarılı olursam kabul göreceğim ve değerliyim. Size bu hikayemi anlatmak istedim. Çünkü biliyorum birçoğunuzda bu kod var. Başarılı olursanız kabul göreceğinizi ve değerli olacağınızı zannediyorsunuz. Ama size baştan 46 yaşındayım. Sizin yaşınızda oğlum var. Bir büyüğünüz olarak deme hakkı görebilirim değil mi kendimde Yasemin Hanım? Büyüğünüz diyebilir miyim? Birazcık o kadar 40'tan sonra mümkün bence. 46 tamam. Ben büyüğünüz olarak şunu söylemek istiyorum size. Başarı size mutluluk getirmeyecek. Bunu kodlayarak daha değerli de hissetmeyeceksiniz. Ha bir dakika. Başarının peşinden koşmayın demiyorum. Koşun. Bakın ben hala başarının peşinden koşuyorum. Bu sefer kişisel gelişim işi yapıyorum. Yine Türkiye çapında başarılı oldum. Türkiye'nin en iyi kişisel gelişim videosu YouTube'da bana ait TEDx konuşmam. Kitabım acayip güzel baskılarda gidiyor, satılıyor. Yine çok başarılıyım. Sadece şunu söylüyorum. Başarı ve mutluluğu eşittir yan yana koymayın. Başarıyı apayrı bir kulvar olarak görün. Mutluluğu ayırın. Felsefeniz şu olmalı. Önce mutluluk, sonra başarı. Başarıya ayrı bir hedef olarak koyacaksınız kendinize. Onun için çok çalışacaksınız. O ayrı. Ama mutluluğu başarıda bulamayacaksınız. Şimdi bunun içinde dedim ya size asıl yapmanız gereken kendinizi değerli hissetmek için başarılı olmaya ihtiyaç duyuyorsak orada bir sorun var. Orada bir eziklik var. Başarıyı başka bir şey için istiyor olmalıyız. Şimdi size bunun formülünü anlatmak istiyorum. Bakın sunum yapamadık çünkü sunum teknik olarak bizi zorluyor. Ben de kendi sunumlarımı sizin için hazırladım. Gayet iptidai yöntemlerle. Şimdi bakın size bir formül öğreteceğim. 3P, dur yanıp tutmayın. 3P formülü. Bu gerçekten hayatınızı değiştirecek çok basit bir formül. Şimdi performans eşittir diyoruz. Performansı hayat performansı olarak düşünebilirsiniz. İş performansı olarak, okul eğitim performansı, aşk hayatı performansı, her şeyin performansı olarak düşünebilirsiniz. Performans eşittir potansiyel. Potansiyelin ne kadar senin? Potansiyelin ne kadarsa performansın o kadar olur. Ve ben neye inanıyorum biliyor musunuz? Hepimiz muhteşem potansiyellerle yaratılmış varlıklarız. Yaradan bizi muhteşem yaratmış. Hepimizin çok büyük bir potansiyeli var. Belli bir işi yapmak konusunda. Yeter ki sen o doğru işi bul. Ama performansını belirleyen potansiyelin değil. Çünkü çoğumuzun neleri var bilin bakalım. Parazitleri. Performans eşittir potansiyel eksi parazitler. Eğer cep telefonundan izliyorsan hemen bir screenshot al. Çünkü formülü bir daha göremeyeceksin. Veya telefonunla lütfen çek. Performans eşittir potansiyel eksi parazitler. Bizim performansımızı düşürenler şuradaki parazitler. Benim uzmanlık alanım ve uğraştığım içsel parazitler. Hangi içsel parazitler bugün bizi sabote ediyor,
mutlu etmiyor, öfkelendiriyor veya bir topluluğa girdiğimizde kendimize yeteri kadar güvenli hissetmemize sebep olmuyor. Ay böyle şey olur ya, bana çok olurdu. Mesela bir şey söylemek istersin, bir şey anlatmak istersin ama beğenilmeyeceğinden korkarsın, fikrinin onaylanmayacağından korkarsın, rahat edemezsin, elini kolunu nereye koyacağını bilemezsin. Düşünün, bu kadar rahat konuşan kitleler karşısına çıkıp neler yapan biri, özel hayatımda ben zamanında bu sıkıntıları çok yaşadım. Dışlanma korkusu yaşadığım yerlerde yaşadım. Bakın, dışlanma korkusu, kabul görme endişesi yaşadığım yerlerde. Belki kendi arkadaşlarımın çevresinde veya ailemde değil. Ama o Almanya'daki küçük kızın dışlanma korkusu pörtlediği an, o çıktığı an ben bu endişeleri yaşadım. Şimdi bu içsel parazitler neler? Ben bunlara kara kutu kayıtları diyorum. Ama süremiz çok kısıtlı olduğu için buna detaylı giremeyeceğim. YouTube kanalım daha 10 gün önce açıldı. Kara kutu kayıtlarını keşfete ayrıca benim YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Ama kara kutu kayıtlarından en önemlisinden birinden size burada bahsetmek istiyorum. Hep söylüyorlar ya, içimizdeki çocuk. Şimdi bu kavramı ben hiç anlamazdım. Bana hep şey gibi gelirdi. Böyle işte renkli olmak, eğlenceli olmak, çılgın olmak, bu içindeki çocuğu yaşatmak. Hayır, bundan bahsetmiyorlar. Onu zaten yap. İçimizdeki çocuktan bahsederken içinde ağlayan, içinde öfkeli olan, içinde kırgınlıkları olan küçük çocuktan bahsediyorlar. Benim içimde 7-8 yaşlarında şöyle ufak bir kız çocuğu var. Ve uzaklaşayım da kulağınız patlamasın. O ufak kız çocuğu şöyle bağırıyor. Herkesin beni kabul etmesini istiyorum. Herkesin beni sevmesini istiyorum. Herkesin beni değerli bulmasını istiyorum. Çok da haklı. Sadece Türk olduğu için dışlandı. Sadece varoluş şeklinizden veya yaşam biçiminizden dolayı dışlanmışsanız içinizde böyle bir çocuk vardır. Ya öfkelidir, hırçındır ya da haykırıyordur. Şimdi bu çocuk ne yaptı? Bu çocuk beni yönetti işte. Ben bu çocuğu duymamışım. Bunlar nasıldır biliyor musunuz? Burada duruyorsunuz. Aslında burada sürekli varlar. Görünmez bir biçimde ve sürekli sizin beyninize şöyle kodlar yolluyorlar. Hey, hale, benimki böyle hale, hale, benimki böyle tas gibi saçları kesilmiş. Yasemin Hanım 80'lerde hatırlarsınız. Böyle tas gibi keserlerdi saçları. Kısa kahkülle. Aynen, kahküllü, tas gibi kesilmiş. Dişte böyle teller, böyle kavanoz dibi gibi gözlükler, bildiğiniz çirkin ördek yavrusuydu. Ama içimde kendini çok çirkin hisseden bir kız çocuğu da var benim bu yüzden işte. Neyse. Şimdi 17-8 yaşındakine dönelim. O böyle benim yanımda sürekli bana şöyle yapmış. Hale, herkesin beni sevmesini istiyorum. Herkesin beni kabul etmesini istiyorum. Herkesin beni değerli bulmasını istiyorum. Şimdi ben kişisel gelişimden anlamayan ve uykuda bir gençtim. Ben buna 30 yaşından sonra çok geç başladım kişisel gelişime. Ve 30'uma kadar uykuda farkındalığı 0 biri olarak bu çocuğun varlığının farkında değildim. Farkında değilsen bu çocuk seni yönetir. Bu çocuğun bu sesi bana ne yaptırdı bilin bakalım. Türkiye'nin sevilen sayılan ünlü bir oyuncusu olmamı istetti. Çünkü o zaman herkes tarafından sevilecektim, sayılacaktım. Oldum, tamam. Çocuk ne dedi o zaman biliyor musunuz? Bunun bana bir faydası yok ki. Onlar seni sevip sayıyor. Ben ne olacağım? Fark burada. Şimdi hiç kimseden kabul ve değeri bekleyemezsiniz. Kendinizi daha değerli hissetmek için tek ihtiyacınız olan kimin onayı ve kabulü? Kimin sizce Yasemin Hanımcığım? Kendimizin. İşte. Arkadaşlarım cevap veremediği için teşekkür ederim. Sizinle interaktif olmak istedim. Kendimizin. Benim dönüp gözlerim doluyor çocuklar çünkü zor bir süreçti. Belki çoğunuz yaşıyorsunuz. Göreceksin onu. Seni çok seviyorum ufak kız. Seni görüyorum. Seni sahipleniyorum. Ben seni onaylıyorum. Kimsenin seni
onaylamasına ihtiyacın yok. İşte özgürleşme. Kimsenin seni onaylamasına ihtiyacın yok. Ben büyüdüm, artık ben varım, ben seni severim, ben seni onaylarım. Yapmanız gereken, çok özür diliyorum, bu işte benim yaram. Ve bakın bu yara iyileşir ama içine girdiğin an, şimdi size anlatırken içine girdim yaramın. O yüzden yara tekrar oradan çıktı, beni ağlattı. Ama ben artık bu yaramı yönetmeyi öğrendim. Size söylemeye çalıştığım şey, artık yaranızı bir kere keşfettiğiniz an, o içinizde haykıran küçük çocukları keşfettiğiniz an ve gözlerinizi kapatıp onlarla buluştuğunuz an ve onlarla karşılıklı konuşabilmeye başladığınız an, onlara siz şefkat vereceksiniz ve siz şöyle ufak bir kız kardeşiniz ve erkek kardeşiniz gibi düşünün onları veya çocuğunuz gibi. Ben anne olduktan sonra bunu çok daha iyi yapabildim. Karşıma o küçük çocuğu alıp bütün şefkatimi verdim. Sen o içindeki küçük çocuğa o şefkati verirken aslında kendine şefkat veriyorsun. Kendine değer veriyorsun. Kendine sevgi veriyorsun. Ve kendine güven veriyorsun. Ve sonunda ne kazanıyorsun bil bakalım. Özgüven, öz sevgi, öz saygı, öz değer. Yani çok sistematik bir biçimde çocuklar size bunu anlatmaya çalışıyorum. Değeri, çok özür diliyorum. Bir saniye. Evet, rica ederim lütfen. Evet. Yani değeri ve kabulü dışarıdan beklemek büyük bir hata. Milyonlar bana değer verdi, kabul verdi ama iyileşmedim. Benim kendime kabul vermem ve kendime değer vermem gerekiyordu. Bunun da yöntemlerinden biri içindeki çocukla bağlantıya geçmek. Zordur. Kolay değildir, kabul ediyorum. Benim kitabımın 3. bölümünde bununla ilgili müthiş bir video var QR koduyla. Size çok yardımcı olacaktır. Size küçük bir ipucu. Kitabımın 3. bölümünde içindeki çocukla ilgili sizi buluşturan bir çalışma var. Arzu ederseniz yapabilirsiniz. Bu olay bizi şu noktaya getiriyor. Sizinle de sohbetini yapmıştık Yasemin Hanım öncesinde. Evet. Şimdi İçimizdeki çocuk böyle ve bu içimizdeki çocuk biz farkında değilsek bizim buraya bazı düşünceler sokuyor. Herkesin beni sevmesine ihtiyacım var. Herkesin beni değerlendirmesine. Bu senin zihnin. Zihnin konuşmaya başlıyor. Şimdi kendinizi iyileştirmenizin ve mutlu olmanızın, kendine özgüvenli, ne istediğini bilen ve haksızlık karşısında öfkelenmeden en becerikli şekilde çatışmayı yönetebilecek kişiler olabilmeniz için zihninizi eğitmekle sorumlusunuz. Herkes sadece ve sadece kendi düşüncelerinden sorumludur. Düşüncelerinizi ve zihninizi eğitmekle yükümlüsünüz. Bakın, ben buna düşünce hayat döngüsü diyorum, benim verdiğim bir isim. Bu arada saati kontrol ettim, gayet iyi gidiyoruz. Ben buna düşünce hayat döngüsü diyorum. Şimdi şurada bir olay yaşıyoruz. Tamam, bir vaka yaşıyorsunuz. O vakaya istinaden zihninize bir düşünce giriyor. Düşünceden sonra duygu geliyor. Bu yani benim bulduğum bir şey değil. Bunlar bilimsel veriler. Sıralama böyle. Önce zihnimize düşünce geliyor, sonra ardından duygu geliyor. Bu düşünce ve bu duygunun kontrolünde bakın, biz belli şekilde davranıyoruz ve belli seçimler yapıyoruz. Dananın kuyruğu burada kopuyor çocuklar. Bakın, düşünce, belli seçimler yapıyorsunuz bunların kontrolünde ve belli şekilde davranıyorsunuz. Sonra bu davranışlar ve seçimler birleşiyor. Ne oluşuyor bilin bakalım. Yeni hayat tecrübeniz. Yeni hayat tecrübeniz. Şimdi bu şu hayat tecrübenizde neler olabilir? Aile, sağlık, başarı, bolluk, bereket, aklınıza gelecek hayatın tüm alanları. Şurada, şu hayat tecrübesinde memnun kalmadığınız ne varsa şuraya bakmanız gerekiyor. Hangi düşünceyle yarattım? Bakın, düşünceyle başlıyor. O yüzden düşünceni değiştir, hayatını değiştir diyoruz. Bu cuma, yani yarın akşam YouTube kanalımdaki yeni video bu olacak. Düşünceni değiştir,
hayatını değiştirir. Dolayısıyla şuna bakıyor olacaksınız. Bakın, hangi düşünceyle ben bu hayat tecrübesini yarattım? Yerine hangi düşünceyi koyarsam bu hayat tecrübesini yaratırım. Kitabımda var ama kitabımı almak istemeyenler, eğer bunun fotoğrafını çekmek istiyorsanız bakın, çekmenizi öneriyorum. Ya da screenshot alın. Düşünce hayat döngüsü. Hayatta başınıza ne geliyorsa bu döngüyle geliyor. Çekmiş olduğunuzu varsayıyorum. Çekemeyenler ve sonradan çekmek isteyenler varsa Yasemin Hanım'a iletirler. Sonra tekrar tutarım. Sonunda merak edin. Merak etmeyin. Şimdi kısa bir örnekle anlatacağım. Çok sevimli, komik bir örnek. İçinde aldatma var, nesi komik diyorlar ama benim bir danışanım Amerika'da okuyor, son sınıfta üniversitede. Varlıklı bir ailenin Türk kızı, orada işte kendi evi var, Amerikalı bir erkek arkadaşı var, birlikte aynı evi paylaşıyorlar, ikisi de son sınıfta ve şöyle bir karar veriyorlar. Diyorlar ki işte Haziran'da mezun olacağız, sonra yazın ayrılacağız, herkes kendi ailesiyle, kendi ülkesinde işte tatilini yapacak, sonra Eylül'de buluşacağız, iş bulacağız, hayatlarımızı oturtacağız, evleneceğiz. Ve bütün aileler de bunu biliyor. Haziran'da kız mezun oluyor. Ondan sonra ama bizim hayta olan kalıyor. Bu sefer kız diyor ki ay diyor, ben diyor şey yapacağım diyor. Ben gitmeyeyim madem Türkiye'ye tatile kalayım. Senin tezini de yazayım. Seni de mezun edeyim. 3 ay sürüyor tezi yazmak. Yurdum kadını kendini erkeği için feda etti. Tabii erkeğini adam edecek ya da yatırım yapıyor. Gelecek kocasına başarılı yapacak yani. Onu kurtarıyor. Aslında psikoloji o orada. Halbuki bırak kendi yoluna yani. Herkes kendinden sorumlu. Neyse ondan sonra tezin bitmesine 3 gün kala çocuk hüngür şıkır ağlayarak kızın karşısına geliyor ve annen şöyle söylüyor. Çok çok üzgünüm. Dün gece seni en yakın arkadaşımla aldattım. Evet Yasemin Hanım değil mi? Şimdi vaka sağlam mı? Vaka çok sağlam. Şimdi size bu vakayı 2 genç kız üzerinden inceleyeceğim. Nasıl düşünce hayat döngüleri yaratır? Ben o yaşta olsaydım ama uykuda hiç farkındalık yok. Ben nasıl yaşardım, o kız nasıl yaşadı? Şimdi şurada bir vakayı yaşadık. Vaka. Benim aklıma gelen ilk düşünce ne olurdu? Bu Almanya'daki küçük kız yüzünden sevilmiyorum, istenmiyorum. Düşünce sevilmiyorum, istenmiyorum diye geldi. Çat buna istinaden gelecek duygu, ben de değersizlik, çok değersiz hissederdim. Çirkin, ondan sonra işte yeteneksiz, istenmeyecek, yani çok değersiz. Bu istenmiyorum, sevilmiyorum ve değersizim. Bunlar birleşince yapacağım seçimler şu şekilde olurdu. Bana bunu hissettiren kişiyle muhatap olmazdım. Çünkü pasif bir tiptim. Kendimi odaya kapardım. Hüngür hüngür ağlayıp acırdım kendime. Kurban ilan ederdim kendime. diye. Çocuğu evden kovardım. Hemen kovardım. Ev benim ya. Derdim ki git. Ne zaman ben izin verirsem gelip eşyalarını alırsın. Bütün kızları eve çağırırdım. Kendime acır ağlardım. Seçim olarak da şunu yapardım. Ailemi arardım. Böyle yaptı derdim. Bir business bilet aldırtırırdım. Hemen ertesi gün Türkiye'ye döner ve Türkiye'de böyle baştan aşağı kıyafetlerimi değiştirir, kendimi yeniler, kendimi geceleri atar. Oradaki değersizlik hissimi dışarıdan toplamaya çalışır. İltifat toplamaya çalışırdım kendimi güzelleştirerek dışımı. Ondan sonra kendimi böyle daha güçlü hissettiğimde Amerika'ya döner, Amerika'daki hayatımı yaşardım. Ama değersizlik hissimle hiçbir şekilde yüzleşmezdim. Yüzleşmediğim için hayatta bana ileride daha ağır bir şekilde bana bunu tekrar yaşatırdı. Şimdi merak ediyor musunuz danışan ne yaptı? Ediyor musunuz Yasemin Hanım? Ben Danışan. ediyorum. Ben ediyorum. Bütün Ne yaptı? arkadaşlar da ediyor, ben biliyorum. Şimdi bunun kara kutu kayıtlarında ne vardı bilmiyorum ama onun zihnine gelen ilk düşünce kullanıldım olmuş. Kullanıldığıma istinaden hissettiği duygu öfke. Çok öfkelenmiş. Kullanıldım ve öfke birleşince ne yapmış bilin bakalım. Güm! Çocuğun suratına yumruğu indirmiş. Ama seçim olarak da şunu yapmış. Çok ilginç. Yine kara kutu kayıtlarında nasıl bir korku kaydı var, nasıl bir endişe, nasıl bir kalıp varsa şöyle söylemiş. Kimseye benim yüzümden mezun oldurtmadı dedirttirmem. 3 gün daha çalışacağım, tezini bitireceğim, seni mezun edeceğim ama ertesi gün Türkiye'ye kesin dönüş yapıyorum. Bana geldiğinde Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı için çok pişmandı, çok üzgündü. Vizesi bittiği için artık Amerika'ya dönemiyordu ve pişman olmuştu. Gördüğünüz üzere herkes kendi hayatını kendi yaptı.
Şimdi o kız aldatıldığı için o çocuğu suçlayabilir bu tecrübe yüzünden ama bizim yaptığımız çalışmada gördük ki aslında bu seçimleri kendi yapmış. Çocuklar, herkes kendi seçtiği hayatı yaratır. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Hangi hayatı seçiyorsanız o hayatı yaratacaksınız. Seçimlerinizi belirleyense şu zihninizdeki düşünceler, kara kutunuzdaki, izleyin onu daha sonra, kara kutu, biz birer kara kutuyuz. Kara kutumuzun içindeki kayıtlar bizi yönetiyor, o içsel parazitler. Dolayısıyla biz içimizi ve parazitlerin ne kadar çok farkına varır ve keşfeder, onları ne kadar çok kendi sevgimizle, şefkatimizle iyileştirir ve yönetmeyi öğrenirsek, o kadar seçimlerimiz daha bizi hayallerimize götürecek seçimler olur. Herkes hayaline kavuşabilir. Doğru seçimleri yaparsa ve gerçekçi olursa. Dolayısıyla size anlatmaya çalıştığım şey, seçimleriniz sadece ve sadece size bağlı. Hayatınız da sadece ve sadece size ve seçimlerinize bağlı. Şimdi çok önemli bir bilgi var bakın. Düşünce yani. Düşünce çok önemli. Düşüncenin de frekansını yüksek tutacaksınız. Şöyle bir kalem alayım. Şimdi şunu bir termometre düşünün. Tamam. Şu veya gökdelen gibi düşünün. Şimdi termometre olsun şimdi önce. Şimdi yüksek frekans burası, alçak frekans burası. Bilim insanları keşfetmişler. Yüksek frekanslı düşünceler mutlu düşünceler. Yani siz mutlu şeyler düşündüğünüzde frekans çok yükseliyormuş. Ama mutsuz şeyler düşündüğünüzde, olumsuz ve negatif düşündüğünüzde, şikayet ettiğinizde düşük frekans. Gelelim şunu bir hayat olarak, hayat gökdeleni gibi düşünün. Bu bir hayat gökdeleni olsun, tamam mı? En üst kat penthouse derler ya, böyle tepesinde havuz olur, ağaç olur, nefis manzaralar olur. Ondan sonra en mutlu, en güzel kat gökdelenin en tepesi olsun. Yani en yüksek frekanslı hayat tecrübesi. Alçak bodrum katı ise en kötü hayat tecrübesi. Şimdi bilim şöyle söylüyor, evrende benzerler birbirini çeker. Evrende benzerler birbirini çeker. Şu hayat olsun, bu da düşünce olsun. Senin düşüncen burada pozitifse, benzerler birbirine çektiğine göre sen burada pozitif hayat, yani en üstteki gökdeleni çekersin. Ama senin düşüncelerin eğer şurada negatifse, çok kötü ve şikayet ediyorsan, sence şuradakine çekme şansın nedir? Hiç yok. Benzerler birbirini çeker. Sen düşünceni yükseltmek zorundasın. Pozitif düşünmeye kendini terbiye etmek zorundasın. Pozitif düşünmeyi öğrenmek zorundasın. Bu öğreniliyor. Negatif düşündüğünde niye negatif düşündüğünü sorgulayacaksın, bulacaksın, onu elimine edeceksin, onu iyileştireceksin ve pozitif düşünceye geçeceksin. Ayrıca pozitif düşünmenizi sağlayan nefis egzersizler de var. Hemen bir tane egzersiz size yaptırmak istiyorum. 3 şükür egzersizi diyoruz buna. Lütfen, ben sizleri göremiyorum tek taraflı ama hepinize güveniyorum bunu yapacağınıza dair. Lütfen nasıl oluyor diye gözlerinizi açık tutmayın. Beni izlemeye çalışmayın. Bırakın kendinizi. Ben size bu egzersizi yaptırtayım ki şurada kaldı 15-20 dakikamız. Ben size veda ettikten sonra hayat boyu uygulayabileceğiniz bir egzersizi öğrenmiş olun. Tek fırsatınız var. Bir daha tekrarlamayacağım. O yüzden lütfen hadi hep beraber yapalım. Yasemin Hanımcığım, siz de katılırsanız çok sevinirim. Şimdi hepinizin gözlerinizi kapamanızı rica ediyorum. Gözlerinizi kapayın. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Yavaş yavaş yavaş. Evet. Tekrar burnunuzdan derin bir nefes alın. Yavaş yavaş derin. Bunu 3 kere yaptığınızda zaten otomatik olarak sinir sisteminiz rahatlıyor. Son kez tekrar burnunuzdan derin bir nefes alın. Şimdi son 24 saat içinde sizi mutlu etmiş 3 tane an bulmanızı rica ediyorum. Son 24 saat içinde, yani dün saat 4'ten bugün saat 4'e kadar sizi mutlu etmiş 3 tane an bulun. Bulanlar gözlerini açabilir. Biraz daha bekleyelim. Çünkü herkesin bulma süresi farklı.
Yavaş yavaş hepinizin gözlerini açtığını umut ediyorum. Kiminiz hala açamamış olabilir. Bu egzersiz Harvard Üniversitesi Pozitif Psikoloji Profesörü Sean Achor tarafından 275 bin kişi üzerinde bilimsel olarak test edilerek ispat etmiş ki beyni pozitif düşünmeye terbiye ediyor. Ve bizim kültürümüze aslında çok uygun bir egzersiz. Adı 3 şükür egzersizi. Ama bakın önemli olan hayatın genelinden şükrettirtmiyor. Hayatın geneli değil, son 24 saat içinde ki şükürleri buldurtuyor. Bu şunu sağlıyor, siz gününüzü tararken artık pozitif anları yakalamaya başlıyorsunuz. Şimdi beyin iki türlü çalışıyor bakın. Bir pozitif çalışan bölümü var, bir de negatif çalışan bölümü var. Ve genelde hele de şu karantina günlerinde şu negatif birçok insanda çok arttı. Şimdi bu negatifin aşağı çekilmesini istiyorsak bu pozitifin güçlenmesi lazım. Biz pozitifi güçlendikçe negatif kendiliğinden aşağı çekilecek. Sizi temenni ediyorum çocuklar. Gece yatmadan önce sadece bu egzersizi yapın. 21 gün sonunda beyninizin pozitif yönünde nasıl değiştiğine inanamayacaksınız. Ve zamanla ne olacak biliyor musunuz? Bu 3 değil 5'e çıkacak. Bu 5 7'ye çıkacak. Zamanla gece yatarken yapmayacaksınız. Gün içinde o anı yakalayıp o an şükür edeceksiniz. İşte o zaman pozitife beyin geçmiş oluyor. Dedik şimdi karantina dedik. Bakıyorum vaktimiz süper. 15 dakika var. 15 dakikada özetleyeceğim. Karantina günlerinde pozitif kalmanız için size bazı maddeler sunmak istiyorum. Bu da bununla çok alakalı. Bu egzersiz çok çok yardımcı olacak size. Birincisi zihin dırdırınızın kölesi olmayın. Bakın ne dedik? Zihin sürekli konuşuyor. Zihnin sürekli konuştuğunda, o düşünce yarattığında, düşünce hayat döngüsüne geri gidin. Ne kadar negatif bir hayat tecrübesi yaratıyor olacaksınız. Böyle bir süreçte tabii ki zihnin dırdır edecek. Ona şefkatle bu izni ver. Şey gibi, çok zor bir süreçten geçen bir arkadaşın sürekli dırdır ederse, evet haklısın dersin. Hani çünkü evet dırdır edeceğiz. Ama bu dırdırın seni hapis almasına izin verme. Şey gibi düşün, böyle gelen bir kara bulut ve geçecek. Bu düşünceler bana ait değil. Bunlar zihnimin dırdırları. Zihnini kendinden ayır. Bunlar zihnimin dırdırı. Zihnim korktu, bir şeyler oldu. Bunları böyle üretiyor. Tamam gel. Evet duydum seni. Dırdırı yaptın, geldin ve geçtin. Bitti. İkincisi, negatif toplumsal etkilerden kendinizi özgürleştirin. Bu çok çok önemli. Özellikle sosyal medyadaki bu haberler, haberlerdeki negatif bilgiler. Ben son dönemdeki ne istatistikleri biliyorum ne rakamları biliyorum. Çünkü bunlar kontrol etme ihtiyacından oluyor. Biz dışarıda olan biteni kontrol edebiliyor muyuz Yasemin Hanımcığım? Mümkün değil. Mümkün değil. Kimse edemez. Evet. Edemeyiz. Biz sadece ne yapabiliriz? Evimizin içinde ve kendi hayatımızdakileri kontrol edebiliriz. Evet. O yüzden diyorum ki dışarıya bırakın, kontrol etmeyin. Ne kadar çok buraya negatif bilgi koyarsanız o kadar çok zihniniz dırdır yapacak. Kendinizi toplumsal negatif etkilerden uzaklaştırın. Toplumun ne düşüneceğinize belirlemesine izin vermeyin. Toplum belirlemesin sizin düşüncelerinizi. Sizin düşüncelerinizi sadece siz belirleyin. O zaman özgür, kendine güvenli bireyler olacaksınız. Özgürleştiriyorsunuz kendinizi, filtreliyorsunuz, filtrele. Özellikle akşam saat 4-5'ten sonra izlemeyin negatif haber ki uykularınız sağlam ve düzenli olsun. Bunlar beyninizin fonksiyonlarını arttıracak. Bakın şu aralar sizler ders çalışıyorsunuz. Benim oğlum da hem de yani aslında Londra'da okuyor, şu an İstanbul'da yanımızda. Çok da zor bir okulda okuyor ve bütün sınavlarına, hafta sonu sınavları başlıyor. Ona da hep söylüyorum. Mutlu kalmaya, pozitif kalmaya konsantre olmak zorundasınız. Çünkü o zaman beyin nöronlarınız birbiriyle çakışıp daha hızlı çalışıyor. O zaman yaratıcılığınız artıyor. Ve o zaman bildiğiniz bilgileri çok daha kolay hard diskten çekip alıp o sınavı çözerken kullanabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli. O yüzden mutlu olmaya, pozitif kalmaya lütfen bu süreçte odaklanın. Üçüncüsü, bu söyleyeceğiniz sadece bu dönemde değil, tüm hayatınız boyunca, tüm iş hayatınız boyunca lütfen
Tüm hayatınıza uygulayın bu felsefeyi. Soruna değil, çözüme odaklanın. Soruna odaklandığınız sürece böyle dibe doğru çekileceksiniz. Böyle aşağı doğru çekileceksiniz. Kendinizi yiyip bitireceksiniz negatifle. Ne olacak? Düşüncenin frekansı düşecek ve zaten düşük frekansta bir hayat tecrübesi çekiyor olacaksınız kendinize. Birebir aynı tecrübeyi yaratıyorsunuz. Ne düşünüyorsanız. Ne korkuyorsan başına gelir işte. O zaten. Evet. Benim de oldu. Korktuğum şey başıma geliyor. Çünkü korku düşük frekans, aynısını yaratıyorsun. Ama iyi ve güzel şeyler hayal edersen ondan sonra o güzelliğini de yaratıyorsun. Tabii bunun için çalışman gerek. O ayrı. Öyle sadece istemekle olmuyor. Ama Elbette. söyleyeceğim ki evet, soruna değil çözüme odaklanın. Bol bol çözüm üretin. Mesela şey soruluyor bana. Yaptığım bir sürü sosyal konuşmada diyorlar ki yani bizi çok zor bir süreç bekliyor bu pandemiden sonra ekonomik olarak. Biz bu zor süreci nasıl karşılayacağız umutlu bir biçimde? Çözüme odaklanacaksın arkadaşım. Bol bol çözüm üreteceksin. A planı, B planı, C planı, D planı. Bir kere baştan en kötü senaryoyu kabul edip bir bardak su içeceksin. Baştan en kötüsünü kabul edin. Çünkü olursa da hep beraber yaşayacağız bunu. Hep beraber başımıza gelecek. Ondan sonra kimler ayakta kalacak ve bu süreci başarıyla tamam geçecek biliyor musunuz? Pozitif düşünenler ve çözüme odaklananlar. Olay bakın yine pozitif düşünmeyin. Zorlukları nasıl aşarsın? Çözüm üretelim. Çözüm üreteceksin. En zorunu bir kere kabul ettin mi zaten bir rahatlıyorsun. Tamam kabul abi işimiz neyse Avrupa Birliği ve Spark var. Ağzımı bozmayayım. Battık diyelim. Tamam battık. Çok fena durumdayız. Tamam çok fena durumdayız. Ne yapacağız? Bundan nasıl çıkacağız? Bol bol çözüm üretin. Bunu ilişkilerinizde de böyle yapın. Soruna değil çözüme odaklanın. Üçüncüsü de beyninizi pozitif düşünmeye terbiye edecek egzersizler yapın. 3 şükürü yapın. Günde 20 dakika kardiyo yapın. Tamam, 20 dakika kalp nabzınızı yükseltin. Direkt serotonin hormonu salgılıyorsunuz. Bu çok önemli. Gevşeme meditasyonları yapabilirsiniz. İnternette bir sürü var. Yani bir sürü mutlu edecek şeyi yapabilirsiniz. Sağlıklı beslenin. Bütün bunlar bu süreci pozitif ve mutlu geçirmeniz için çok önemli. Size benim mutluluk tanımımı vermek istiyorum çocuklar. Eğer başarı peşinde koşarak mutluluk arıyorsanız şunu söylemek istiyorum. Mutluluk arkasından koşularak yakalanacak bir hedef olamaz. Mutluluk şu anda sizin yaratacağınız bir ruh halidir. Bunun için de sadece 2 şeye ihtiyacınız var. Bir şey bile olsa şükredecek şeyler bulmak. 2, gelecekten umutlu olmak. Şükredebilmek için egzersizi uygulayın. Umutlu olmak için soruna değil çözüme odaklanın. Çözüm size umut getirecek. Bakın mutluluk şöyle bir şey. Hayat size ne sunarsa sunsun ki hayat bize şu an çok zor bir deneyim sundu. Mutluluk onu hangi bakış açısıyla kucakladığınızla alakalı. Kendi bakış açınızı da zihninizi eğiterek siz belirleyebilirsiniz. Kontrol sizde, mutlulukla kalın. Ben şimdi sorularımı almaya hazırım. Hale Hanımcığım ağzınıza sağlık. Birkaç sorumuz var. Onlara bir bakalım. Ben ileteceğim size. Birincisi düşünce ve duygu çizelgemiz vardı ya. Evet, Hayat ve seçimlerle ilgili olan. Bir arkadaşımız onun screenshot'ını alamadığı için yeniden görmek istiyor. Tekrar tutabilir miyiz? bir dakika evet. Hatta Evet. şöyle yapayım. Bir dakika. Bekle arkadaşım. Şöyle. Bu çok güzel. Çok teşekkürler. Tamam. Hale Hanımcığım şöyle bir soru gelmiş. Öğrencilerimizden, arkadaşlarımızdan sağ olsunlar. Düşünce ve duygularımızı değiştirmemiz için önce bu duygu ve düşüncelerimizin farkında olmamız gerekiyor. Ama bu farkındalığa sahip değilsek ne yapacağız? Farkındalığa varmaya bir kere önce niyet edin. Önce tamam bu yeni bir çünkü başlangıç. Bu bir yaşam biçimi. Kişisel gelişim dediğimiz bu bakın. Science of well-being, iyi olma halinin bilimi deniyor buna artık. Well-being, iyi olma hali. Bunun bilimi var. Bu da kişisel gelişim bilimi. Kişisel gelişime merak sarın. Bununla ilgili bir sürü kitap var. Bir sürü YouTube kanalı var. Bir sürü video var.
Yani söylemesi ayıptır, benim kitap galiba indirimde 13 TL. Alın, videolar var içinde. Her bölümün sonunda bir QR kodu var. Bedava çıkıyorum, size eğitim veriyorum. Mesela veya YouTube kanalım var. Benim gibi İngilizceniz iyiyse şahane yabancı kanallar var. Çok değerli başka kişisel gelişim uzmanlarının videoları var. Yani buna bir kere bir merak salın. Kitapları okuyun. Çok fazla güzel kişisel gelişim kitapları var. Buna bir kere merak salıp bir kere sorgulamaya başladığınızda zaten çorap söküğü gibi devamı geliyor. Eğer imkanınız var ise eğitimler alın. Ben çok arzu ettim. Yani keşke benim Sen Değiş Dünya Değişsin 2 günlük 4K eğitimimi sizlerle yapabilsem çocuklar. Bunun için neler mümkün diyelim, hayal edelim, tamam mı? Hepinize eğitimi alayım inşallah. İnşallah. İnşallah ortamlar düzelsin. Öyle güzel bir beraberlik yaşayalım. Kampa girelim hep beraber. Atölyelere katılabilirler. Eğer imkanları varsa, maddi imkanları varsa bireysel destek alabilirler. Bütün bunlar farkındalıklarını artıracaktır. Mesela ben bireysel destek aldığımda bazen daha iyi farkındalıklara varıyorum. Yani birinin bana tokat atması ya da doğru bir soru sorması gerekebiliyor. Evet, evet. Hale Hanımcığım, bir başka sorumuz şöyle: özgüven kazanılan bir şey değil de doğuştan gelen bir şey gibi hissediyorum. Bu konu hakkında siz ne düşünürsünüz diyor. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Evet, bebekler doğuştan özüne güvenerek, özünü severek, şefkatle, öz şefkatle doğarlar. Ama özgüven bu ergenlik aşamasına gelinceye kadar toplum ve o çocukluk döneminde aile ve sizin yaşanmışlıklarınızla oluşan bir e, duygu halidir. Yani şimdi ben nasıl kendime özgüvenli olabilirdim sırf Türk olduğum için dışlandığım bir ortamda, kabul görmediğim bir ortamda? Tabii ki ciddi bir özgüven sorunu yaşayacaktım. Veya bacaklarım çok inceydi. Hani ergenlik döneminde çok zayıf bir kız çocuğuydum. Karna bacak diye dalga geçerlerken Avrupa yakasında şort, yani ekranda ilk şort giyen ben oldum. Şort giyiyorum. Lakabım bayan bacak olmuş Türkiye'de. Ben hala işte çirkin bacaklarım olduğuna inanıyorum. Bir gün bir bulmaca geldi elime bir gazetede. Böyle baktım, yandan oturan bir kadın var. Ya böyle gayri ihtiyar baktım. Aa, taş gibi kadının bacaklara bak be dedim. Kadın kim? Ben. Şimdi bu nasıl bir özgüven eksikliği, anlatabildim mi? Bu nereden geliyor? İnsanlar sana ortaokul hayatın boyunca makarna bacak diye seslenip gülmüşlerse güvenemezsin bacaklarına. Kesinlikle katılmıyorum. Özgüven zamanla yıpratılan bir şey. Belki doğuştan özüne güvenerek geliyorsun ama yok ediliyor büyütülürken ya da güçlendiriliyor aile ve çevre tarafından. O yüzden neden özüne güvenmiyorsun? Önce onu sorgula. Olur mu? Bu soruyu soran canım arkadaşım veya bu soruyu paylaşan diğer arkadaşlar. Neden özüne güvenmiyorsun? Ne olsaydı, bak bu özgüven meselesi şöyle bir sorun yaratabilir. Bir ideal ben yaratmaya başlarsın bu sefer. Tamam mı? Kafanda şöyle bir ideal ben yaratırsın. Böyle olursam, şöyle olursam, bunu yaparsam, bunu edersem kendime güvenim olacak. Gelişmene sağlar, çok geliştirirsin kendini. Ama tam özgüvenin yerine oturmaz. O nerede kaybettin sen o özgüveni? Hangi anda? O ana gidip Bunu o bulmadan çocuğu, o genci, o ergeni bulup yakalayıp onu sahiplenmen gerekiyor. Tamam. Sonra o ideal beni sen yine yap, yetiştir kendini tabii ki. İşte ben mesela dedim ki şu karantina döneminde ben işte 7 yıl önceki kiloma ulaşacağım. Kendimi daha iyi hissediyorum fiziksel olarak. 6 kilo verdim, sporumu yapıyorum. Evet tabii ki daha güvende hissediyorum. Daha güvenli hissediyorum kendimi şu an. Daha fit gözüktüğüm için. Ama çok ufak bir ayrıntı. E, O yüzden asıl yapmamız gereken kendimize o güveni nerede kaybettik onu bulmak. bizi bulmak. Bir başka sorumuz şöyle Hale Hanımcığım. Hale Hocam, benim en yakın 2 arkadaşım da çok negatif ve ben onlara göre çok çok şanslıyım. Çevrem için ve kendim için ne yapmalıyım? Ay, hiç anlayamadım ben soruyu. Siz anlayabildiniz mi Yasemin Hanım? Eee, Yani muhtemelen başkalarına göre, özellikle yakın çevremdeki 2 kişiye göre iyi şartlara sahibim
ama yönümü bilemiyorum. Acaba çevrem için ne Onlar için ne yapabilirim? yapabilirim? Herhalde onların pozitif olmasını istiyor. Çünkü negatif düşünen çevrede Birincisi bulunmak çok vallahi, çok zor bir birincisi, şey. birincisi hep beraber oturun iki arkadaşınla. Güzel bir ortam yarat. İki arkadaşınla benim YouTube'daki TEDx konuşmamı izlet onlara. Sen değiş, dünyanın değişsin. Sonra da benim kitabı hediye edebilirsin ya da kitabı almalarını önerebilirsin. Çünkü size burada anlattığım her şeyi ben kitapta çok detaylı anlatıyorum. Kitabın içeriğini size özetledim. Belki o bakış açılarını değiştirebilir. Ve negatif olduklarında da onlara kızma, şefkatle yaklaş. Becerebiliyorsan. Seni düşürmeye başladıkları ve seni kötü etkilemeye başladıkları noktada çok üzgünüm, sınır koy. Kendini korumaya al, sınır koy, seni düşürmelerine izin verme. Negatif düşündüklerine şefkatle yaklaş, kızma onlara. Ya bak bu çok negatif bir düşünce. Bunu bir şüküre geç, böyle de düşünebilirsin, şu taraftan bakabilirsin, hayatını değiştirebilirsin. Varsa bulabildiğin pozitif bir düşünme şekli, onu onlara hediye edebilirsin. Onlar adına o pozitif düşünme şeklini sen bulup onu onlara gösterebilirsin. O şekilde yol gösterebilirsin. Evet. Çünkü çevremizi değiştirmek çok zor. Çevremizi değiştiremiyorsak, onlara en fazla kendi hayatlarındaki pozitif birtakım şeyleri göstermeye çalışabiliriz. Onun haricinde de sanırım yapacak çok şey yok gibi görünüyor. Ya Değil mi? ben arkadaştan şunu çok aldım hissettim. Aslında onların o negatif halinden yorgun ve Belki, belki. müzdarip. Bu noktada çok ciddi bir karar verebilirsin. Çok dürüst bir şekilde söyleyebilirsin de. Yani çok negatif bakıyorsunuz ve ben çok yoruluyorum bundan. Bakış açınızı değiştirmek için ben size nasıl yardımcı olabilirim? Bu size hayatta bir değişim getirmeyecek, bu size bir kazanç vermeyecek. Yani çok zor şeyler tabii gençken bunlar ama yeni bir arkadaş Denemek çevresi lazım. şimdiden Denemek kurgula. lazım. Yok kurgula yani yedek bir arkadaş çevresi kurgula derim ben. Anladım, anladım. Sevgili Hale Caneroğlu, bizimle paylaştığınız bu öğleden sonraya çok çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, konuğumuz oldunuz. Spark çatısı altında Spark Yayın ekibiyle birlikte. Sevgili arkadaşlar, 3. buluşmamızı da burada tamamladık. Her nereden bize katıldıysanız çok çok teşekkürler. Bir sonraki toplantıda yeniden görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, selamlar. Hoşça kalın. Ben de çok çok teşekkür ediyorum Spark'a ve arkadaşlar eğer buradan yazamadıysanız ama çok özel sormak istedikleriniz varsa Instagram'dan DM atın. Zaman zaman DM'lerimden cevap atabiliyorum. Elimden geldiğince size yardım etmeye çalışırım ama Spark'tan olduğunuzu mutlaka yazın. Ancak o zaman torpillisiniz. Spark'a ve yayın ekibine beni bu projeye dahil ettiği için çok teşekkür ederim. Avrupa Birliği'ne de sağ olun. Hoşça kalın.